Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine anlatmam istenilen bir terlik modeliyle geldim. Terliğimiz bu şekilde çok şık bir görüntüsü var. Yapımı da çok basit ve çok kolay. Hediyelik, çeyizlerde kullanılabilecek bir terlik modeli. Kısacası malzemelerle başlamak istiyorum. Hangi malzemeleri kullandım? Çok da az bir malzeme giden bir model. Sık iğne tekniğiyle ördüm hemen. Şu ortasını da katlayarak 3 tane minik çiçek ben yeterli buldum. Çok e, böyle patlasın istemedim önünde bir aksesuar, ama siz dilediğiniz farklı çiçekler, örgü çiçekler, hazır aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok sevdim ben bu terliği. Şimdi hemen başlıyorum. Malzeme ne olarak hangi malzemeleri kullandım? 2 tane tabanlık kullandım. Ayrı ayrı tığlayıp monte edeceğimiz tabanlıklar. Aynı marka tabanlık olmasına özen gösterin. Çünkü böyle taban tığlayıp birleştireceğiz bu iki tabanı da. Karşılıklı bu tığlamada tığlarken kullandığımız bu boşlukları, taban delikleri denk gelmesi için aynı marka tabanlık çift kullanabilirsiniz. Ya da tek kalın tabanlıklar da oluyor. Özellikle Rasim Uyar'da bunu bulabilirsiniz. Puf terlik tabanlarına da yapabilirsiniz. Ama böyle de gayet rahat, hem de tek tek ince olduğu için tığlaması daha kolay oluyor. Şöyle alt tarafına baktığı taraf deri tarafını çevirip göstermek istiyorum. Lila rengi olan kısmı tercih ettim. Bu diğer monte edeceğimiz tabanda zaten rengi önemli değil. Çünkü keçe kısmı bu şekilde iç tarafa bakacak monte ettiğimizde. Şimdi tığlarken de hangi yüzü nereye doğru bakarak tığlayacağımı size göstereceğim. Tığ olarak yine 1.75 milim bir tığ kullandım. Yine üzerinde de şöyle minik çiçekler yaptım. Ve üzerine normalde bütün tuhafiyelerde bulabileceğiniz inci boncuklar kullandım. İpim yine Nako Pırlanta. Bu ip rengi elimde yok. Bir tane kalmıştı. Bunu değerlendirmek istedim. Uzun zamandır bu renk üretilmiyor biliyorum. Ama tuhafiyelerde de yine yani lila rengine yakın bir ip. Numarası elimde olmadığı için söyleyemiyorum. Zaten uzun zamandır da çok fazla, hatta siparişini de aldığım ama renk numarasını bulamadığım bir ip bu. Hemen hızlıca başlamak istiyorum. Öncelikle şu alt tarafa gelecek. Zaten iki tabanı da tığlayacağız biz. Şöyle terliğimi şu arkada gözüksün istiyorum. Bu şekilde. Öncelikle topuktan, en tepeden ipimizi zaten tığlamayı biliyoruz. Sadece hangi yönü bize bakacak şekilde tığlarken onu göstereceğim. Sayılarını da size söyleyeceğim. Sizle birlikte ben de arkada örüp birlikte devam edeceğiz. Hemen bir düğüm atıyorum. Bu ipimizi arkada iç tarafına gelecek bu kısım arkada parmağımızla tutabiliriz. Topukta bir, önce başlarken bunu hatta bir sayıyorum. 2 tane buraya yaptım. Biterken şu kısma geldiğimizde bitirmeye yakında 2 tane yapıp birleştireceğiz. Sonrasında hemen yan tarafa geçiyoruz. Benim topukta 5, bu yanlarda 2 yani sağ ve sol tarafta 2 deliğe 4 batacağız. Sonra burunda belli bir yere gelene kadar 3 dolacağız hep. Tabanlıklarında Selma Erdoğan tabanlıkları 4 kez doldum. Bunu da şimdi doluyoruz. Video çekerken bu kadar hızlı yapamıyorum. Biraz ağır ilerliyor. Kameraya değdirmek istemediğim için. Evet, 4 tane doldum. Şimdi 4 buraya kadar tam tepeyi ayırıyoruz. 3
3 taneyi de buradan sağdan ayırıyoruz. Şu kısma gelene kadar 3 tane delikleri dolalım. Sonrasında devam edeceğiz. Buraya kadar 3 kez dolarak geldim. Bakın en tepeye 5 yapacağız. Şu sağ ve solda 3 deliğe de 4'er kez batacağız. Buraları hızlıca geçmek istiyorum. Çünkü zaten artık birçoğumuz taban tığlama yöntemini biliyor. Sadece yeni başlayanlar için ben batımları göstermek istiyorum. 4 tane 4 doldum, 4 4 5 4 4 4 şeklinde. Sonra yine burada 2 gelene 2 kalana kadar 3 dolacağız hepsini. Buraya geldiğimizde tekrar devam edelim. Evet, sonuna geldim. Tekrar göstermek istiyorum. Topukta başladık. 2 sık iğne ile 3 dolduk bu taraftan. Buraya 2 tane, buraya gelene kadar tam bu topuktakine 5 1 2 3 taneye 4 1 2 3 taneye 4 doldum. Yine buraya kadar 3 dolup bu 2 taneye de 4 doldum. Şimdi burada birleştireceğim. Başlarken 2 tane dolmuştuk. Şimdi 2 tane daha dolup tam ortayı bulmak için şu ilk tepeye kaydırmayla birleştiriyorum. Tam tepede bitirdim. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Çünkü diğerini de tığlayacağız. Aynı şekilde onu da ipi kesmeden direkt buna monte edeceğiz. İpimizi temizleyelim. Burada ipimi kestim. Buralardan alt tarafa doğru getirelim. İçte kalacak burası. Şimdi aynı şekilde bu tabanı nasıl tığladıysak sayılarını bu içe gelecek olan kısım göstermek istiyorum. Şimdi de bu yüzü, keçe yüzü bize bakacak tarafıyla tığlayacağız. Deri alta kalacak. Yani şu görüntü altta kalacak. Hem dışa kalan hem içe kalan tarafımız bizim daha düzgün tığlanmış, kenarları kapanmış olan kısımlar denk gelecek. Hemen yine çeviriyorum. Burada göstermeme gerek yok. Yine en tepeyi buluyorum. Aynı bu tabanı nasıl tığladıysak deri tarafı dışa, keçe tarafı bize bakacak şekilde başlıyoruz tığlamamıza yine. Bunu da aynı şekilde tığlayalım sayılarını. Sonuna geldiğimizde ipimizi kesmeden eklememizi, taban birleştirmemizi yapacağız. Evet. Sonuna geldik. Tabanımı da tığladım. Hemen bakın ipleri içeri doğru aldım. Alttaki deri taban dışa bakacak. Burada da keçi olan tarafı bize doğru bakacak şekilde çevirdim. Ve öncelikle şöyle iç dalı, yani bize bakan dalını alıyoruz. Buradan da yine dışa bakan dalını alıyoruz. İlk batımım biraz zor olacak. Ve kaydırma yöntemiyle kurtarmak istiyorum. Çektim. Şimdi yine gösteriyorum. Bize bakan dalı, yani diğeri iç tarafa kalacak. İç dalları, dışa bakan dalını alıyorum. Tek dallarından kaydırma ile birleştiriyorum. Hemen sıradakine geçiyorum. Bize bakan taraf zaten karşılıklı denk gelecek bu şekilde. Devam edelim. Kaydırmayla çekiyoruz. Tek dalını alıyorum. Buradan da tek dalını kaydırma ile birleştirdim. Tek dalını alıyorum. Buradan da tek dalını alıyorum. Kaydırma ile birleştirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Tabanlarımızı bir işlem daha yapacağım şu üst kısmından. Tabanımızı tığlayarak son başladığımız yere kadar tek dallarından birleştirerek örelim.
Evet, sonuna kadar tığladık. Tığlamamızı tam tepeye geldik. Bu şekilde bakın, alt tarafı da gayet sert bir yapısı olduğu çok güzel bir kenarları da gayet kapalı. Hemen şimdi ben şu alt kısmından bir kaydırma daha gideceğim. Bunu siz dilerseniz gitmeyebilirsiniz. Şu kısımlar biraz daha kapansın diye bir kaydırma daha gideceğim. Şöyle bir zincir çektim. Geriye döneceğim. Şu sol taraftan doğru gideceğiz. İlk biraz batımız zor olacak. Tam diplerinden alarak yapacağım. Şu kısımlarından bakın arkadaşlar. Her birine, bunu dilerseniz siz yapmayabilirsiniz. Ben genelde ördüğüm babetlerde de bu taban boşlukları iyice kapansın. Bunu altta da deneyebilirsiniz. Kapansın diye yapıyorum. Evet, bu şekilde başa kadar yine bakın, daha böyle hem bu kısım yükseldi, daha düz bir görüntüsü oluyor, hem de daha düzgün duruyor. Buraya kadar gelelim yine kaydırma ile. Evet, komple sonuna kadar geldim. Bakın, daha bir bu kenarları kapandı ve yükseldi. Güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi hemen burada tam dibine yine yaptım. Başta bir zincir çekmiştim. Oraya eklemesini yapıp bitireceğiz. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Bu şekilde tabanımızı tığladık, çift taban yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar, çok bir görüntüsü yok. Tabanlık altlarında normalde, eğer isterseniz siz bu kısma da yine şu kenarlardan kaydırma, aynı üstte yaptığım şekliyle kaydırma yapabilirsiniz, ama gayet güzel kalın sert bir taban oldu. Bunu kesiyoruz burada. Hemen üst modelimizi başlayalım hızlıca. İpimizi temizleyelim. Taban tığlama işlemimiz bitti. İpimizi de temizleyip şimdi üst modeline öncelikle bir başlangıç yapalım. Sonrasında hızlıca devam edelim. Bu sık iğne olan kısmını, bu 38-37 numaraya uyumlu arkadaşlar. Tam numarası 38 bu ördüğüm tabanlığın terlik numarasının. Şimdi ben bunu 26 zincirle başlıyorum. Çok sıkı yapmayın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eğer eliniz sıkıysa 28 zincir, 30 zincirle de başlayabilirsiniz çift sayıyla. Ama eliniz çok da gevşekse daha az sayıyla başlayabilirsiniz, ya da çok sıkıysa 2 numara 2,5 milim 2 milim tığlarla da örebilirsiniz, daha kalın tığlarla. Bu tamamen el ayarınıza bağlı. Hemen ikinci ilmekten şöyle tek dallarından sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sık iğnemizi yaptık. Bu tarafta tam buraya da 13. sık iğneyi yapıp 1, 2 zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Ve yine bu tarafa da 12 sık iğnemiz hemen yanından başlayarak devam ediyoruz. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.'yi de yaptık. 12 sık iğne ile geldik. Tam ortada 13. sık iğneyi aynı boşluğa yapıp ilmek içerisine 2 zincirle tekrar aynı yere bir sık iğne daha yaptık. Buralarda arttırma yerimiz olacak. Yani 13 tane oldu. 13 bu tarafta, 13 bu tarafta olmuş oldu. Arttırmalarımız birer tane orta kısımda yaptık. Bir zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Çektiğim zincir değil. Hemen ilk sık iğne arka dalından alarak devam ediyoruz. Bu modeli sürekli arkadan örüyoruz. Yine arttırma yerine kadar arttırmalarımız hep o orta kısımda olacak. Sık iğnelerimizi örüyoruz. Arka tek dallarını alarak bu numara 38. Eğer 40 39 40 yapacaksanız ayağınızın büyüklüğüne göre 30 ile başlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu sık iğne şu sırasını da daha uzun yapabilirsiniz. Onu da zaten ilerleyen aşamalarda söyleyeceğim. Modelimizin üst kısmını bitirdiğimizde size ölçülerini, yani ne kadar yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Hemen geldik, bakın burada yine ne yapmıştık? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sık iğnemiz oldu şimdi de. Çünkü altta bu boşluğa bir tane daha yaptık. Arttırdığımız için buraya 13 sık iğne yaptık. 14.'yü de bu çektiğimiz 2 zincir içerisine, bakın 1 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir sık iğne daha yaptım. Çektiğim zincir, sık iğne ile bağladım. Sonrasında yine bu tarafa 13 sık iğne daha devam ediyoruz. 14, 15, 16 arttırarak birer tane, yani hem sağdan hem soldan birer tane sık iğne arttırarak bu modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Şu başlangıç yerine daha sıkı çekerseniz şu alttaki 2 zinciri, şu ortası daha bunda sıkı çekmişim bakın, ya da bir zincirle yaparsanız şu kısım daha kapalı olsun. Onu da söylemiş olayım. Burada ben herhalde bol çektim. Biraz daha boşluk göründü. Siz orayı daha sıkı çekin arkadaşlar, ya da bir zincirle ilk başlarken yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Yani ilk zincirde yaptığımız, zincir üzerine yaptığımız arttırma kısmında çektiğimiz 2 zinciri ya sıkı yapın ya da bir tane zincir çekerek buradaki boşluk küçük olsun, yani hatta görünmesin. Evet, şimdi ilerliyoruz. Buraya kadar sonuncuyu da yapıyoruz. Geldik. Bir zincir çektim yine. Hep dönüşlerde bir zincir çekip ilk sık iğnemizden, yani çektiğimiz zincirin yanındaki ilmekten başlıyoruz sürekli. Sadece arttırmalarımız orta kısımda olacak. 13 ile başlamıştık. 14, 15 olacak şimdi. Bu şekilde sistem, hiçbir farklılık yok. Sonuna kadar terlik, dediğim gibi numarasına göre de bunu sırasını fazlalaştırabilirsiniz arttırma yaparak. Bu sırayı da gösterip hemen hızlıca birlikte örelim. Sonrasında dikme kısmına geçeceğiz. Evet, bakın şimdi geldik buraya, ortaya 2 zincir olan boşluğa da bir tane yapıyoruz. Yine aynı 2 zincir çekip aynı yere yine bir tane daha sık iğne yapıp tekrar devam ediyoruz. Yandaki sık iğne sıramızı da örerek.
Sonuncuyu da tam bakın bu diplerinde sonuncular var. Bir zincir çektim. Tekrar yine geriye döndüm. Tam ilk sık iğnemizin arka dalından alarak örmeye devam ediyoruz. Yani sistem burada arttırmayı her şu iki zincirle battığım bir sağda bir soldaki sık iğneleri her burayı ördüğümüzde onu alacağız. Ayrıyeten tekrar o boşluğa bir sık iğne daha yapıp arttırmış olacağız. Arttırma sistemi bu şekilde. Hemen onu şimdi belirteceğim oraya geldiğimde. Yani başlarken arttırma yok bu kısımlarda. Sadece orta kısma geldiğimizde o zincir çektiğimiz iki zincir içerisine, yani boşluğa oluşturduğumuz boşluğa yaptığımız hem sağda hem soldaki sık iğne, bakın bu alt sıradaki içerisine yaptığımız sık iğneyi şimdi örüyoruz. Burada bunu bu kısma katmış oluyoruz. Şimdi ekstradan yine buraya iki zincirle oluşan bu boşluğa tekrar bakın bir sık iğne yaptım. Bunu da üst sırada öreceğim. Tekrar bir sık iğne daha bu iki zincir çekip oluşturduğum bu boşluğa tekrar üst sırada tekrar iki sık iğne daha gelecek denk. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunun ne kadar ben ördüğümü söyleyeceğim. Hızlıca birlikte örelim. Videomuzu tamamlayalım. Sonuna doğru gelelim. Bakın bu şekil bu olacak. Sürekli ilerleyene dek. Ne kadar yapmışım? Başlangıç yerimiz bu kısım. Şöyle diktiğim yer. Bakın buradaki boşluk daha küçük. Bunu unutmayalım, geçmeyelim. Ben geriye tekrar sökmek istemedim. Ya iki zinciri sıkı çekin ya da tek zinciri yapın şu ilk başladığınız boşluğu. Burada diş olarak sayalım şöyle. Daha belirgin olacaktır. Bakın bir iki tane ördüm. Şu kısmı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 diş, yani yarım da sık iğne bir sıramızda olmuş olacak. Çünkü son sırayı da kaydırma yaptım. Çünkü belli olmuyor kaydırma yaptığım için. Şöyle 13 diş olana kadar şu başlangıçları saymazsak şu ortadaki şu yani kabarık olan kısım 1 2 bir diş, ben buna diş diyorum. Bir dişi bir gidip bir gelin 2 sıra sık iğneden oluşuyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane diş olana kadar örelim. Şu kısmı saymadan daha belirgin olsun modelimiz. Siz de bunu sayarak ilerleyelim. Hep artırmamız aynı olacak. Farklı bir şey yok. Sonrasında devam edelim birlikte. Evet, sonuna kadar geldik. Hemen sayıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane diş oldu. Buraya da geldim. İpimizle sık iğnemizi yaptık. Son sıramızı bir zincir çektim, geriye döndüm. Ben son sıra bir kaydırma yapıyorum. Hemen dibinden başladım arkadaşlar. Çünkü şöyle açılabilen bir esnek olan bir model ördüğümüzde lastik gibi, sık iğne olsa da açılma oluyor. Bu şekilde dikeceğimiz için de şöyle göstermek istiyorum. Şu kenar kısımları daha toplu dursun. Yani ayağımızın üst tarafını daha iyi sarsın diye ben biraz daha toplanması adına burayı kaydırma yaptım. Bu sırayı hemen direkt ilmeklerimizin içerisinden güzelce, normalde babet kenarlarımızda nasıl kaydırma yapıyorsak, çok gevşek değil, çok sıkı da değil, gayet böyle toplayacak şekilde kaydırmamızı yapalım sonuna kadar. Sonrasında bunu kesiyoruz. Üstteki küçük o minik çiçeklerimizden bir tane hemen yapıp sizlere göstereceğim. İncilerimi dikip hazırlayacağım. 3 çiçeğimi de, sonrasında da dikme aşamasına. Önce çiçeklerimizi dikip sonra da terliğimizin kenarlarına dikeceğiz. Bu sırayı kaydırma yapalım sonuna kadar. İpimizi keselim burada.
Arkadaşlar şurayı göstermek istiyorum. Kaydırmamı yaptım. Burada 2 zincirlik kısım vardı. Buraya geldim. Buraya da bir kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir kaydırma daha yapıp burayı şöyle sivri bir görüntüsü olsun istiyorum. Bu şekilde tamamladık. Uç kısmını, yani yine kaydırmayla, sık iğneyle değil. Şimdi sonuna kadar devam edelim. Evet, tamamladık. İpimi kestim. Çünkü burada kesmek zorundaydım. Arkadan da içeri bakan taraflarda ipimi gizledim. Şöyle uçlarını da hemen içeri bakacak bu kısımları. Sonrasında hemen şu çiçekleri ben bir tanesini gösterip, çünkü çiçek terliğe dikmeden şu üzerini önce şöyle çiçeklerle birlikte monte edeceğim, dikeceğim. Onları hızlıca 3 tane yapalım. Önce bir tanesini ben göstermek istiyorum. Bir sihirli halka yaptım. Çok basit. 2 zincir çektim. Bu halka içerisine 2 trabzan yaptım. Tekrar 2 zincirle kaydırma tekniğiyle çıktım. Yine 2 zincir. Bunu daha büyük isterseniz fazla yapabilirsiniz trabzan sayılarını. Örneğin 2 trabzan sonra kapatabilirsiniz. Hemen 2 zincir direkt yine çektim. Bir trabzan, yine 2 zincirle kapattım. Ben minik olsun istedim. 2 zincirle yine trabzan yaptım. Şöyle arkadan bunu küçülttüğümüz zaman sıkıca da bir düğüm atalım ve bu kadar. Minik bir çiçeğimiz oldu. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesip arkadan iplerimize temizleyerek düğüm atalım. Çakmak yardımıyla da şu ipimi çekip ortasını küçültelim. Bir düğüm atıyorum. Bunu 2 taneyi böyle kesip temizleyelim. Üçüncüyü yaptığımda ipimi uzun keseceğim. Bir tanesinin ipiyle üçünü de dikmiş olacağım arkadaşlar. Hemen bunu da arkadan tekrar, bu düğüm attığım kısım, bunu da arkadan temizleyip iplerimizi keselim. Ortalarına da şöyle minik incilerimizle, ben yine beyaz iple şöyle polyester bir ince ip iğne yardımıyla incilerimi dikeceğim. Uç taraflarına, tam ortalarına şöyle göstermek istiyorum. İncilerimizi de dikelim. Sonrasında da 3 tane yapalım. Üçüncüde bir tanesinde bu ipimizi uzun bırakalım arkadaşlar. Çünkü onunla üçünü terliğe dikeceğiz. Evet, üçünü de yaptım, hazırladım. Bakın, bir tanesini ipini ördüğümde uzun kestim. Şimdi normalde yün iğneme takıyorum. Yani babetlerde dikiminde kullandım. Şu ucunu biraz kesmek istiyorum. Çünkü bayağı bir evet. Taktık. Çok uzun da olmasına gerek yok. Şu kısım önde gelecek olan kısım ve üçüncüye nereye? Bir iki sıra kalana dek şöyle bakın. Buraya işaretledim. Önce şu alttan değil, çiçeğimi de üzerine koyup tam ortasına önce bir çiçeğimi taktım. Bunu alta doğru geçiriyorum iğnemi. Hem bu ucunu tutturmuş oluyoruz hem de çiçeklerimizi dikmiş oluyoruz arkadaşlar. Çok böyle dikmiyorum. Sadece birkaç yaprağından tutturduğum o kadar. Bakın. Şimdi buradan tekrar aşağı inip şu ucunu önce bir sağlam tutturdum. Hemen şu yan tarafa geçeceğim. Sık iğne olduğu için biraz. Diğerini de zaten arkada da görüyorsunuz. Buraya koydum. Şöyle yaprakları gelecek şekilde ayarlayalım. Şimdi buradan da bir kez aşağı inip hemen diğer yaprağıma geçiş yaptım.
buradan bir tane, çok az, şöyle iğneleri yakın batarsak ip diktiğimiz yerler görünmeyecektir. Bakın şimdi yukarıya çıkacağım. Tam şu karşısına, dediğim gibi çok yani gerekli değil arkadaşlar böyle yan yana gelmesi. Sadece alt tarafa doğru dikebilirsiniz. Zaten alt taraf terliğin içerisine kalacak. Hemen bunu da yanına koyuyorum. Hemen buradan da buna geçiş yaptım. Birkaç dalından da böyle tutturuyorum. Bakın karşıya şöyle yakınlaştırabilirsiniz de bunu. Ayrık durmasını istiyorsanız tekrar şuradan birleşimini yapabilirsiniz. Evet bakın, bir arada da gözüksün istiyorsanız. Tekrar buradan aşağıya indim ve şimdi şu karşıya geçiş yapıyorum. Burada da bir tane tutturup evet, çiçeğimiz şu kısmından da bir tutturmak istiyorum. Bakın. Şu dalına tekrar batacağım. İkisi bir arada. Evet bakın, ikisini bir tutturdum. Çok ince yaparsanız ip gözükmeyecektir. Tamamladık. Bu kısım zaten görünmeyeceği için sıkıntı yok arkadaşlar. Alt tarafa kalacak. Düğüm atarak bir kez bunu burada kesip ipimi kesiyorum. Şimdi hemen terliğimize monte edeceğiz. Bu şekilde tutturduk. Şimdi yine iğneme ipimi takıyorum. Uçtan, burun kısmından başlayacağımız için ben ipimi kestim. Yukarıdan ayarlaması biraz daha zor olacak. Biraz ipimi kestim. Şöyle biraz uzun bırakarak düğüm atıyorum ben. Bunu içeriden gizlemek adına. Şöyle 2 düğüm atayım. Garantimiz olsun. Sadece başlangıcını göstereceğim. Nereden diktiğimi bakın, burada burunda ayırdım. 1 2 3, tam üçüncünün şu dibi değil, tam ortası, yani şöyle 1 2 3, bu burun 1 2 3, şu kısımdan ayarladığım kısım, şu iki dalını alarak dikeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle şöyle ben alttan ipimi geçireceğim. Bunu diğer tarafta da aynı işlemi uygulayacağım. Buradan geçirdim. Bu düğüm kısmı altta kalsın. Bunu alttan temizleyelim. Yürüterek içeride kalmasını sağlamak amacım. Hemen nereye batmıştık? Battığım yeri göstermek istiyorum. Yine tepemiz 1 2 3. Şu kısma tam üçüncünün ve dördüncünün ortası oluyor. Tekrar buraya batarak sabitledim ilkini. Bunu dikmeden şimdi ben bir iki kez tutturup bu ipi temizleyeceğim. Çünkü diktikten sonra çok zor olur çevirmesi. Bir tane atlıyorum diğerine arkadaşlar, bakın. Bir tane atladım. Tabandan bir tane atladım ilmek. Şu iki dallarına batıyoruz. Buradan da tam şu tepeciklere 1 2 3, şu görünen kısımlara tığla göstermek istiyorum. Şu görünen şöyle şu tepeciklere bir, yani aralara değil, her bir diş tepesinde, her bir dişe denk gelecek şu tepelere ipimizle sabitliyoruz. Tabandan bir tane atlayarak şöyle hemen bunu diktim. Tekrar bir tane daha gösterip
devam edeceğiz. Bakın bir tane atladım tabandan. Şöyle göstermek istiyorum. Son diktiğim yer. Bu kısım bir tane atladım. Diğerine. Hemen nerede? Bu tepemize zaten denk geliyor. Şöyle tepemizin tam böyle kalın orta kısmından alıyoruz. Çok ortaya da gitmiyoruz ki terliğimiz. Evet. Şu kısım. Bunu da buradan aldık. Ve yine bakın son battığım yer. Yine bir tane atlıyoruz. Diğer tabanımızın ikinci kısmı. Yine tepemize denk geldi. Bu şekilde sonuna kadar buralar tam zincir çekerek dönüş yerler olduğu için yün ipiyle de böyle iğnesiyle batmak biraz zor oluyor. Bunu böyle bu şekilde tabandan bir boşluk bırakarak diğerinden bu terlik örgümüz modelimizden de şu kısımları alarak dikiyoruz sonuna kadar arkadaşlar. İçeriden çünkü ipimi temizlemek istiyorum tam dikmeden. Sonrasında da burada yine devam edeceğiz başladığımız yere. Evet, buraya kadar geldik. Bakın topukta da 1 2 3 şu tepeyi saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tam böyle 9'uncunun şeyine bitimine denk geldi. Şimdi burada ipimi içeriye alıp terliğin iç kısmına doğru iğnemle alacağım. Bir düğüm atacağım. Şöyle biraz da yürütmek istiyorum bu taraflara doğru. İnce ince alalım. Bu tarafta ne yaptıysak diğer tarafta da aynı. Sadece başlangıç yerini gösterip bitirmek istiyorum. Yine buraya geldim arkadaşlar. Yine tepe 1 saymıyoruz. 2 3 1 2 3 tam yine aynı kısımdan şöyle göstermek istiyorum. Tepemiz 1 2 3 hemen şu kısımdan almak istiyorum. Bir gerisinden alalım, hatta tam şu dördüncünün başından alarak burada da yine aynı şekilde işaretleyelim burayı. Alttan ipimi önce şu tam tepesinden sokuyorum ki şu düğümlü olan kısım altta temizliyoruz. Ve burada ne demiştik? 1 2 3 hemen şu kısımdan tam şöyle tepenin uç noktasını ilk etapta bulalım. Bir ipim dolandı. Düzelttim, geldim. Hemen yine aynısını yapıyoruz. Bakın. İkinciye şöyle iğnemi geçirdim. Tam tepelere battığımız için burada biraz zorluyor arkadaşlar. Şu tam ortasından batmak zor oluyor. Evet, ipimi geçirdim. Tekrar ikinciye ve şu tepe noktalarına batarak burayı da yukarıya doğru bu şekilde dikerek gelelim arkadaşlar. Bakın önü gayet düz oldu. Terliğimizi böyle bu şekilde tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, terliğimizi tamamladık. Diktim kenarlarından bu şekilde bir görüntüsü var. Çok güzel, şık bir terlik modeli oldu. Bu kadar da anlatım arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.